Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde listelerin collection sınıfının kullanımından bahsedeceğiz. Önceden dizileri anlatmıştık. Bugüne kadar aynı tipte değişkenleri grup olarak tutup üzerinde işlemleri yapmak için dizileri kullanıyorduk. Diziler bir değişken adı vererek oluşturulan belli bir boyutu olan yapılardı. Bir dolabın içindeki çekmeceler gibi bir indeks yardımıyla yukarıdan aşağıya doğru 0, 1, 2, 3, 4 diye numaralandırıldığını düşünürsek buradan 0 deyince 0. çekmecedeki değeri alabiliyorduk. 1 deyince 1. çekmecedeki değeri alabiliyorduk. Bunların çeşitli dezavantajlarının olmasından dolayı burada collections dediğimiz yapıları kullanıyoruz. Dinamik diziler diye de isimlendirebiliriz bunu arkadaşlar. Birincisi şöyle bir dezavantajımız vardı. Dizilerde boyutu baştan belirliyorduk ve daha sonra ne yapamıyorduk? Bunu değiştiremiyorduk. Eğer dizinin sınırları dışında indeksleri kullanamıyorduk. Yani 5 elemanlıysa 6 diyemiyordunuz yine. 6. elemana erişmeye çalışamıyordunuz. Yine boyutu en olan bir dizinin ilk elemanı indeksi 0. Son olanında ise n-1 yani kaç elemanlıysa 5 elemanlıysa sonunkini de 4 diye belirtiyorduk. İşte yine bu değerleri farklı bir grup olarak tutabileceğiniz list diye bir yapı kullanılıyor. Java'da listler array'lerden çok daha farklı ve kullanışlı. Size kullanabileceğiniz kendi içinde bir sürü hazır metot sunuyor. Dinamikler boyutları başlangıçta 0. Siz listenin içine eklediğiniz eleman sayısına göre bu değer artıyor. Siz değeri sildiğinizde yine listenin içinde eleman azalmış oluyor. Şimdi list klasının altında Java'da çok farklı kullanabileceğiniz yapılar var. Bunlar mesela linked list, array list, stack, vektör gibi farklı list tiplerini kullanabiliriz. Biz burada yine array listleri anlatacağız size. Bir liste oluştururken içinde hangi tip değer tutulacaksa o belirtilmeli. Yani integer bir değer tutacaksanız integer ya da bir obje tutacaksanız obje. İlkel değişkenleri de yine liste içinde tutamıyorsunuz. Integer, long, short gibi ilkel değerleri liste içinde tutamıyorsunuz. Bunların obje versiyonları yani nesne versiyonlarını ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Nesne versiyonu ne olmuş oluyordu? Int'in integer. String için yine nesne versiyonu olduğu için string için değişen bir şey yok arkadaşlar. Eğer tip belirtmezseniz listedeki her şeyi eklediğiniz her şeyi ne yapacaktır? Obje olarak tanımlayacaktır otomatik olarak. Bu değerleri listeden kendiniz çektiğinizde cast işlemi yani dönüşüm işlemlerini yapmanız gerekmektedir. Şimdi bir örnek yapalım. NetBeans'ten yeni bir tane şey oluşturuyorum. Main class oluşturuyorum. İsmine list diye isimlendireyim arkadaşlar. Şimdi bir tane array list oluşturalım. Main metodumuzun içinde. Array list oluşturmak için array list anahtar sözcüğünü kullanıyoruz. Array list dedikten sonra evet arkadaşlar size array listini kullanmak için Java util kütüphanesini dosyanızın içine eklemenizi istiyor. Ekleyelim. Artık array listi kullanabiliriz. Bakın Java util array listeye yukarıya eklenmiş. Benim listem diye bir tane listemiz olsun. İsmini benim listem verdim ama array list içinde kullanacağımız değişkenin tipini burada belirtmemiz lazım. Ne kullanalım? Integer bir değişken kullanalım. Az önce söylerken demiştik ki array listlerin tanımlamasının içinde ilkel veri tiplerini array listlerinin içinde kullanamazsınız demiştik. Int diye kullanmıyoruz. Dikkat ediyorsanız arkadaşlar integer diye tabi i'nin
şu şekilde kullanımını yapıyoruz. Integer şeklinde kullanıyorsunuz. Yine nesne üretim metodunu kullanarak new diyerek türetme işlemini gerçekleştirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Tipini belirtelim. New array istiyoruz tabii ki. Obje tipi integer olacak. Evet, yine hatalı yazdık. Integer şeklinde belirttik. Şu anda array listemizi oluşturmuş olduk tabii ki. Evet, şu anda array listemizi oluşturmuş olduk. Şimdi diyelim ki siz array listenizin liste boyutunu ekrana yazdırmak istiyorsunuz. Liste boyutunu ekrana yazdırmak için size demeniz yeterli. Bu dizilerde length diye kullanıyorduk biz bunu. Diyelim ki liste boyutumuz eşittir diyelim. İşte burada neydi bizim listemizin adı? Benim listem nokta size dediğimizde bize arkadaşlar liste boyutu, evet, yazdıktan sonra liste boyutunu alalım şimdi. Test edelim. Liste boyutumuz başlangıçta 0. Dizilerdeki gibi baştan liste boyutunu belirtmedik. Daha sonradan yine listeye ekleme işlemlerini yapacağız. Şimdi benim listem diye şeyimizin adı, array listemizin adı benim listemdi. Bir eleman eklediğimizde eklemek istiyorsak arkadaşlar add komutunu kullanıyorduk. Bakın bize hangi tipte veri ekleyeceğimizi de orada belirtiyor. Diyelim ki 8 sayısını ekleyelim. Yine benim listem diyelim. Başka bir tane daha ekleyelim. Buraya da 15 eklemiş olalım. Şimdi listenin içinde değer var mı yok mu diye kontrol edebilirsiniz. Bunun için de arkadaşlar isEmpty fonksiyonunu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle diyelim. Listem boş mu diye sorduralım. Buraya da değer olarak benim listem isEmpty boş mu değil mi diye bize true veya false değerini döndürsün. Bakalım şu anda arkadaşlar. Ne diye döndürdü? False diye bir değer döndürmüş oldu. Çünkü biz oraya 8 ve 15 sayılarını eklemiştik. Yine listenizdeki herhangi bir elemanı ekrana yazdırmak veya işlem için kullanmak istiyorsanız o elemanın get metoduyla birlikte index numarasını verdiğinizde o elemanı getirebiliyorsunuz ve program içinde kullanabiliyorsunuz. Örneğin şimdi birinci elemanımızı yazdıralım. Benim listem nokta get dedikten sonra arkadaşlar indisini veriyorsunuz. Diyelim 1 olsun bu. Evet. Ekrana ne yazacaktır? Birincisi olduğu için 15 yazacaktır. Yine dizilerdeki gibi 0, 1, 2, 3 diye başlıyor. Eğer listenizin içinde eleman silmek istiyorsanız remove komutunu kullanıyorsunuz. Benim listem nokta remove dedikten sonra direkt objenin ismini belirterek de yapabilirsiniz. Veya index numarası üzerinden de yapabilirsiniz. 0. elemanı örneğin silelim. Şimdi otomatik olarak ne yapacaktır? Sizde arkadaşlar 0. eleman olarak artık 15'i verecektir. İndeks numarasında bir tane aşağıya doğru düştüğünü düşünün. Sıralı bir sıra varsa yukarıdan 0, 8. 1, 15. diye düşündüğünüzde 0.'yı aldığınızda 0.'nın bulunduğu yere
ne gelecektir? 15 sayısı gelecektir. Yine arkadaşlar listelerin içinde arama yapabiliyorsunuz. Verilen indeks numarasına göre ne yapabiliyorsunuz? Bir elemanın indeksini bulabiliyorsunuz. Örneğin yine system out println diyeyim. Buradan rastgele bir tane, rastgele demeyelim, elemanlardan bir tanesinin kaçıncı indiste olduğunu arayalım. Ne diyelim? Mesela 15 değerinin 15 değerinin indeks numarası kaçtır? İndeks numarasını eşittir diyelim. 15 değerinin indeks numarasını bulmaya çalışalım. Index of değeriyle beraber ne yapabiliyorsunuz? Onun değerine ulaşabiliyorsunuz. Index of neyi arıyoruz biz? 15'i arıyoruz. Bakalım şimdi çıktığımıza nereye gelecektir arkadaşlar? 0 olarak indeks numarası gelecektir. Eğer liste içindeki elemanları bastırmak istiyorsanız, yani ekrana yazdırmak istiyorsanız yine toString metodu ile beraber ekrana yazdırabilirsiniz. Birkaç tane daha ekleyeyim, ondan sonra ekrana yazdıralım. Benim listem nokta add diyelim. Ne olsun? 10 olsun bir tanesi. Yine başka bir sayı daha ekleyelim. Üç diyelim buraya. Buraya da 8 diyelim. Eklenmiş olsun. Daha sonra bunları ekrana yazdıralım. System out println dedikten sonra benim listem diyorsunuz. Daha sonra toString dediğinizde arkadaşlar listenizi ekrana bastırabiliyorsunuz. Bakalım 15, 10, 3, 8 diye listemiz yazılmış oldu. Şuraya da bir açıklama. Liste değerleri eşittir diye yazalım. Daha sonra da buradan ekrana bastırmış olalım. Ekran içindeki, liste içindeki bütün elemanları eğer silmek istiyorsanız liste içindeki bütün elemanları silmek isteyebilirsiniz. Liste içindeki bütün elemanları silmek için clear metodunu kullanıyorsunuz. Örneğin benim listem nokta clear metodunu kullanalım. Bütün listeyi silmiş olacaktır. Şu kodu da bir daha yazdıralım ki bakalım ekranımızda ne gözüküyor. Birinci de bakın liste değerleri 15, 10, 3, 8 diye gözükürken daha sonra arkadaşlar liste değerlerinin tamamını sildiğini görüyoruz. Şimdi yine array liste ile ilgili çeşitli farklı metotlardan birkaç tane daha örnek yapalım. Örneğin array listemizin içindeki maksimum, yani en büyük ve en küçük değerleri ekrana yazdıralım. System out println'le yazdırdık. En büyük elemanımız dedikten sonra collections nokta deyip arkadaşlar max dediğinizde benim listemin içindeki en büyük elemanı yaz diyebilirsiniz. Aynı şekilde en küçük elemanı yazmak için de min komutunu kullanıyorsunuz. Tahmin ettiğiniz gibi min'i kullanabilirsiniz. Bunları ekrana bastıralım. Bakalım sonuçları görelim. Evet, çok güzel. Hata. Neden hata aldık arkadaşlar? Şurada temizleme işlemi yaptığımız için hata aldık. Şimdi onu yapayım. Düzelteyim. Şu anda da doğru sonuçları vermiş oldu bize. En büyük elemanımız 15. En küçük elemanımız da yine 13 olarak bize vermiş oldu.
Yine liste içinde sıralama yapmak istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Collections nokta deyip sort dediğinizde arkadaşlar, evet, nokta sort deyip listenizin yazdığınızda ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Listenizi büyükten küçükten büyüğe doğru ne yapabilirsiniz? Sıralayabilirsiniz. Ve eğer büyükten küçüğe sıralamak istiyorsanız yine şöyle yapalım. Sonuçları almak için şuraya yazalım. Büyükten küçüğe doğru sıralamak istiyorsanız da arkadaşlar, reverse yaptığınızda da büyükten küçüğe doğru sıralama işlemini yapabiliyorsunuz. Reverse diziyi ters çevirir arkadaşlar. Dizi elemanlarını ters bir şekilde yapar. Yani 15, 10, 3, 8 yerine 8, 3, 10, 15 şeklinde ters döndürecektir. Sort işlemini başta yaptığımız için küçükten büyüğe doğru yapacaktır. Liste değerlerini küçükten büyüğe doğru sıralayacaktır. Yani 3, 8, 10, 15 şeklinde. Reverse yaptığımızda da terse çevirdiği için 15, 10, 8, 3 şeklinde büyükten küçüğe doğru sıralamış olacaktır. Bakalım sonuçlara. 3, 8, 10, 15 şeklinde sıralamayı yaptı. Küçükten büyüğe doğru. Daha sonra reverse ile beraber ters çevirdiğim için de ne yaptı arkadaşlar? Büyükten küçüğe doğru bir şekilde sıralamış oldu. Yine dizi içindeki elemanları, yani liste içindeki elemanları, biraz şeye gidiyor aklımız, dizi diyoruz ama liste içindeki elemanları arkadaşlar karışık bir şekilde karıştırabilirsiniz. Yani liste içindeki bütün elemanları karıştırabilirsiniz. Bunun için de shuffle diye bir metodumuz var. Bununla beraber kullanıyoruz. Yine collections nokta shuffle dediğinizde size benim listem diye şeklinde yazdık. Daha sonra da ekrana bunu yazdıralım. Evet. Göreceksiniz. Size karışık bir şekilde ne yapacaktır? 15, 10, 8, 3 şeklinde sıralı bir şekilde olan liste değerlerini karışık bir şekilde bize vermiş oldu.